Antik çağların yankıları. İnsanlığın medeniyete doğru ilk adımlarını attığı noktada durduğunuzu hayal edin. Hava durgun, manzara zamandan etkilenmemiş ve uzakta. Ufukta büyük anıtlar yükseliyor. Bunlar atalarımızın yankıları. Gökdelenlerin, akıllı telefonların veya en basit kasabaların olmadığı bir çağda yaşanan hayatların fısıltıları. Bu alanların her biri bir hikayeyi saklar. Bizden önce gelen insanların bize bıraktığı bir bilmece. Avcı toplayıcılar neden Göbekli Tepe'de devasa taşları oymak için yıllarını harcasınlar? Neden İrlanda'daki bir mezar odasını yılda sadece 17 dakika boyunca parıldayan kış ortası gün doğumuyla hizalasınlar? Paskalya Adası'nın devasa heykelleri uçsuz bucaksız okyanusa bakarken hangi sırları saklıyor? Bu antik yapılar sadece binalar değildi. Bunlar birer ifadeydi. Biz buradaydık diyorlardı. İnsan yaratıcılığında, inancında ve gücünde dönüm noktalarını işaret ediyorlardı. Olasılıklara meydan okuyarak aramızdaki boşluğu kapatmak için binlerce yıl hayatta kaldılar. Ama nasıl yapıldılar? Ve daha da önemlisi neden? İbadet yerleri miydi? Gökyüzünü takip etmek için takvimler miydi? Ya da belki de henüz kavrayamadığımız bir şey miydi? Her anıt arkeologları zorlamaya ve dünyanın dört bir yanındaki hayalperestlere ilham vermeye devam eden bir soruyu ortaya koyuyor. Bu antik harikaların ardındaki inanılmaz hikayeleri keşfederek zaman yolculuğumuza katılın. Avcı toplayıcıların ruhundan güçlü kralların vizyonuna kadar bu anıtlar sadece kalıntılar değil, insanlığın azminin ve hayal gücünün kanıtıdır. İnsanlık tarihinin en büyük gizemlerinden bazılarını ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Çünkü cevaplar ufkun hemen ötesinde. Göbekli Tepe, İlk Tapınak. Milattan önce 10.000 ila 9.000. İlk durağımız bizi Türkiye'nin engebeli tepelerine kurulmuş Göbekli Tepe'ye götürüyor. Gözünüzde canlandırın. İnsanların hala avcı toplayıcı olarak yaşadığı ama yine de burada yekpare sütunları dairesel formasyonlara dönüştürdükleri bir zamanı hayal edin. 200'den fazlası. İnsandan daha uzun olan bu sütunlar karmaşık oymalarla vahşi hayvanları tasvir ediyor. Ama soru hala devam ediyor. Neden? İnsanlar çiftçilik yapmayı bile öğrenmeden neden bu kadar çaba harcasınlar ki? Bu taşlar inancın doğuşunun işareti olabilir mi? Belki de dinin ilk fısıltılarının yıldızlar arasında kök saldığı kutsal bir yer. Bretanya'daki dikili taşlar milattan önce 4500 ila 2000. Fransa'nın Bretanya kentinde o dönem yaşayan topluluklar paralel sıralar halinde binlerce dikili taş diktiler. Her taş zamanda donmuş sessiz bir ordu gibi toprağın derinliklerine dikildi. Millerce uzanan bu taşlar garip bir amaç duygusu uyandırıyor. Ancak anlamları belirsizliğini koruyor. Bunlar ölüler için anıtlar mıydı? Yoksa henüz anlayamadığımız bir şeyin işaretleri miydi? Bu taşların gizemi, yakınlardaki kültürlerin bir adım daha ileri giderek manzaraları anıtsal mezarlara dönüştürmesiyle bir sonraki sorumuza bağlanıyor. Batı Avrupa'daki dolmenler, milattan önce 4000. Batı Avrupa'da devasa taş levhaların dengelenmesiyle oluşturulan megalitik mezarlar olan dolmenler çağına gidelim. Çiftçiler ve inşaatçılar ölülerini barındırmak için bu karmaşık yapıları inşa ettiler ve üzerlerini toprakla örterek höyükler oluşturdular. Bu höyüklerin altında tarihin zamansız uykusuna sarılmış nesiller boyu insanlar yatıyor. Peki bu toplulukları hangi inançlar yönlendiriyordu? Ölümü bir geçiş, sonsuza dek manzaraya kazınmaya değer bir an olarak mı görüyorlardı? İrlanda'da Newgrange, milattan önce 3200. Şimdi İrlanda'ya Newgrange olarak bilinen bir yere gidiyoruz. Büyük Gize piramidinden 1000 yıl daha eski bir yapı. 200.000 ton taştan inşa edilen bu höyük şeklindeki mezarın bir sırrı var. Kış gün dönümünde sadece 17 dakika boyunca yükselen güneş geçişine mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak iç odayı altın ışıklarıyla dolduruyor.
İnşaatçılar güneşe olan saygılarından dolayı bu odayı göklerle mi hizaladılar? Yoksa astronomi konusunda sandığımızdan daha mı ileri düzeyde bilgiye sahiplerdi? İngiltere'deki Stonehenge, M.Ö. 2950 ila 2500. İrlanda'dan İngiltere'ye ve dünyaca ünlü Stonehenge'e kısa bir sıçrama yapıyoruz. Dairesel oluşumlar halinde düzenlenmiş bu taşlar yüzyıllardır bizi büyüledi. Bazıları Galler Dağları'ndan yüzlerce mil uzağa taşındı. Neden böyle bir çaba sarf edildi? Stonehenge, gün dönümlerini veya zamanın geçişini izlemek için kullanılan eski bir gözlem evi miydi? Mısır'daki ilk piramitler, M.Ö. 2630 ila 2611. Mısır firavunu Zoser, insan mimarisini sonsuza dek değiştirecek bir yapı olan ilk basamaklı piramidin yapımını emretti. Gökyüzüne yükselen 6 seviyeli, keskin, kasıtlı çizgilere bakın. Bu, göklere çıkan bir merdiven olarak mı tasarlanmıştı? Güçlü bir firavunun tanrılara katılmasının bir yolu muydu? Eğer öyleyse, Zoser'in fikri işe yaradı. Onun piramidi, Mısır'ın devasa anıtlar hanedanının başlangıcını işaret ediyordu. Peru piramitleri, M.Ö. 2600. Dünyanın diğer ucunda, Peru'nun Caral bölgesinde başka bir tür piramit daha yükseliyordu. Zoser'in mezarının aksine bunlar ritüellerin muhtemelen havada yankılandığı tapınaklardı. İnsanlık içgüdüsel olarak sadece gökyüzünü değil, dünyayla olan bağlantılarını da yansıtacak anıtlar inşa ediyor gibi görünüyordu. Büyük piramitler ve Sphinx, M.Ö. 2589 ila 2504. Şimdi tarih bizi Gize'ye getirdi. Ebedi ve hayranlık uyandıran büyük piramitler, eski Mısır mühendisliğinin zirvesini işaret ediyor. Keops, Kefren, Mykerinos hepsi miraslarını taşa bıraktı. Onları koruyan, gözleri sonsuzluğa bakan gizemli büyük Sphinx. Bu hizalama neden? Bazıları yıldızları haritaladığını ve hala bilinmeyen göksel sırları işaret ettiğini düşünüyor. Mezopotamya ziguratları, M.Ö. 2100. Mezopotamya'da yöneticiler tanrılara ulaşmak için tasarlanmış basamaklı tapınaklar olan ziguratları inşa ettiler. Bu yükselen yapılar kutsal tanrı heykellerini barındıran şehirlerini tanımladı. Her bir zigurat, inançlıların ilahi olana dokunma umuduyla tırmandığı sembolik bir dağdır. Ebu Simbel, M.Ö. 1264 ila 1244. Mısır'ın güneyinde 2. Ramses, Ebu Simbel uçurumlarına bir miras kazıdı. Tanrılara ve kendisine adanmış bu tapınak, korkutmak ve ilham vermek için tasarlanmıştı. Firavun'un 4 yüksek heykeli girişi koruyor. Nil'e bakan ebedi nöbetçiler. Kore dolmenleri, M.Ö. 700. Kore'de binlerce dolmen, ölenlerin yer üstünde ve altında mezar alanlarını işaretliyor. 45 binden fazla dolmen, Kore'yi dünyanın en büyük koleksiyonuna ev sahipliği yapan ve antik geleneklerine açılan bir kapı haline getiriyor. Balballar, M.Ö. 6. yüzyıl. Uçsuz bucaksız bozkırlarda İskitler ilk balbalları dikti. Her taş bir zaferi ya da bir atanın ruhunu temsil ederdi. Sessizce duran bu muhafızlar geçmişle gelecek arasında bir köprüydü. Yüzyıllar sonra Hunlar bu geleneği devraldı. Balballar ölen kahramanların dünyadaki zaferlerini ve düşmanlarını simgeliyordu. Her taş bozkır halklarının ölümsüzlük inancını yansıtan bir sembol haline geldi. Göktürkler ise balbalları mirasa dönüştürdü. Onlar için bu taşlar yalnızca birer anıtı değil, milletin hafızasıydı. Rüzgar her estiğinde balballar fısıldar. Biz atalarınızın sesiyiz. Duyuyor musunuz? Büyük Sanchi Stupası, M.Ö. 250.
Hindistan'da İmparator Ashoka, Buda'nın kutsal emanetlerini kutsal kılmak için Sanchi'de büyük stupayı inşa etti. Hacılar hala bu dairesel yolda dua ederek yaşam, ölüm ve sonsuzluk üzerine meditasyonlar yaparak yürüyorlar. Büyük Cholula Piramidi, M.Ö. 200. M.Ö. 200'de Meksika'da Quetzalcoatl'e adanan Büyük Cholula Piramidi ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca yeniden inşa ritüeliyle katmanlaştırdılar ve dünyadaki en büyük piramidi yarattılar. Bunlar kutsal sunular mıydı? Yoksa tanrılara gönderilen mesajlar mıydı? Monks Höyüğü, M.Ö. 900 ila 1200. Mississippi, Missouri ve Illinois olmak üzere 3 nehrin birleştiği bu yerde taştan değil, toprağın kendisinden doğan bir yapı bulunmaktadır. Monks Höyüğü, Kuzey Amerika'nın eski inşaatçılarının yaratıcılığının ve hırsının bir kanıtıdır. 1000 yıl önceki sahneyi hayal edin. Binlerce işçi toprağı ve kili elle taşıyor, toprağı Mısır'ın büyük piramidinin tabanına rakip olabilecek kadar büyük bir piramit haline getiriyor. Bu sıradan bir tepe değildi. Cahokia'nın kalbiydi. Hayatla dolup taşan hareketli bir kent merkeziydi. Törensel bir alan, liderlerin hükmettiği ve kutsal ritüellerin gerçekleştiği bir yerdi. Angkor Wat, M.Ö. 1113 ila 1150. Şimdi dünyanın öbür ucuna bir kralın evren kadar büyük hayaller kurmaya cesaret ettiği Kamboçya'ya gidiyoruz. Zamana ve doğaya meydan okuyan, mimari bir harika olan Angkor Wat, Kral II. Suryavarman döneminde inşa edilen taş ve terin bulanıklığıyla yükseldi. Zanaatkarlar 30 yıl boyunca kum taşı bloklara karmaşık tasarımlar yontarak kuleleri göğe uzanan geniş bir tapınak kompleksi yarattılar. Ancak bu bir tapınaktan daha fazlasıydı. Dünyalar arasında bir köprüydü. Kral için bir mezar ve Hindu tanrılarına ebedi bir adaktı. Paskalya Adası heykelleri, M.Ö. 1300 ila 1500. Sonunda yolculuğumuz bizi dünyanın en izole yerlerinden birine götürüyor. Pasifik Okyanusu'nda Paskalya Adası adı verilen bir kara parçası. Burada Rapa Nui'ler tarihlerini taşa kazıdılar. Onları volkanik kayadan 887 devasa heykeli oymak için yıllarca çalışırken hayal edin. Her biri bir atayı veya saygı duyulan bir lideri temsil ediyordu. İfadeleri ciddiydi. Bakışları sanki sonsuza dek halklarını izliyormuş gibi köylerine doğru sabitlenmişti. Kuzey Amerika'daki tapınak şeklindeki Monks Höyüğü'nden Angkor Wat'ın genişleyen güzelliğine, Paskalya Adası'nın görkemli yüzlerine kadar bu antik anıtlar taş ve topraktan çok daha fazlasıdır. Onlar insanlığın hikayesindeki ipuçlarıdır. Kaybolmayı reddeden bir sestir. Bu anıtları neden inşa ettik? Bizi dünyada iz bırakmaya iten, derinlere gömülmüş bir içgüdü mü? Bu hikayeleri birlikte ortaya çıkarırken bize katılın. Tarihin dokusunda daha fazla yolculuk için abone olun. Geçmiş keşfedilmeyi bekliyor.